Sana bir gün boyu süren küçük bir düşünce deneyi önermek istiyorum. Yarın sabah uyandığında şu soruyu sor. Bu kararı ben mi verdim? Kahveni nasıl hazırladın? Yoksa her sabah aynı şeyi mi yapıyorsun? Telefona ne zaman baktın? Yoksa bir şey seni oraya mı çekti? Öğlen ne yedin? Seçim mi yaptın? Yoksa alışkanlık mı işledi? Akşam ne zaman duraksadın? Yoksa hiç duraksadın mı? Bu egzersizi pratikte yapan insanlar çoğu zaman aynı şeyi keşfediyor. Günün büyük bölümünde karar verdiklerini sandıkları şeyler aslında otomatik işleyen kalıplardı. Bu keşif rahatsız edici hissedilebilir ama çok önemli bir kapıyı açıyor. Bugün o kapıyı birlikte açmak istiyorum. Daniel Kahneman, Nobel ödüllü ekonomist ve psikolog. Yıllar süren araştırmasını şu basit ayrımla özetliyor. Beynimizin iki ayrı karar sistemi var. Birinci sistem hızlı çalışır. Otomatik, sezgisel, enerji tasarruf. Tanıdık görünüyor, devam et. Saniyenin çok küçük bir diliminde işlem yapıyor ve fark etmeden çalışıyor. İkinci sistem ise yavaş çalışıyor. Bilinçli, analitik, dikkat gerektiriyor. Dur, değerlendir, sonra karar ver gibi. Ama bu sistem enerji harcıyor ve beyin enerjiyi verimli kullanmak ister. Sonuç, mümkün olduğunca beyin birinci sistemi kullanıyor. Araştırmalar günlük davranışlarımızın %40'ından fazlasının alışkanlıkla, yani birinci sistemle şekillendiğini gösteriyor. Bazı tahminler bu oranı çok daha yüksek tutuyor. Yani her gün verdiğimiz kararların büyük çoğunluğu aslında karar değil. Alışkanlıkların, kalıpların ve tetikleyicilerin otomatik işlemesi. Ve beyin her ikisini de aynı şekilde etiketliyor. Karar verdim. Bu ayrımı görememek ciddi bir sonuç doğuruyor. Sabah egzersizi yapmadığımızda bugün yapmamaya karar verdim diyoruz. Ama gerçekte karar vermedik. Otomatik pilot devreye girdi ve kalkma dürtüsü sisteme ulaşmadan önce söndü. Aynı işi sürekli ertelediğimizde sonra yapmaya karar verdim diyoruz. Ama karar vermeden kalındı aslında. Bir kalıp işledi. Sonra kendimizi suçluyoruz. İrade eksikliği, motivasyon sorunu, disiplinsizlik gibi. Ama bazen sorun irade değil, kararın kim tarafından verildiğini görmemek. O zaman kararlarımızı gerçekten ne yönetiyor? Üç temel güç var ve bunlar çoğu zaman görünmez. Birincisi alışkanlık döngüsü. Charles Duhigg yıllar süren araştırmasında alışkanlıkların üç parçadan oluştuğunu gösterdi. Tetikleyici, rutin, ödül. Tetikleyici bir şeyi başlatır. Rutin otomatik işler, ödül döngüyü pekiştirir. Ve döngü ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar derin bir kanal kazıyor. Bunu bir nehir yatağı gibi düşün. Su önce her yere akıyor, düzensiz, dağınık. Ama zamanla zemine kanallar kazıyor. Ve artık su sadece o kanallardan akıyor. Çünkü en az dirençli yol orası. Alışkanlıklar tam olarak böyle çalışıyor. Beyin en az dirençli yolu, yani en çok tekrarlanan kalıbı tercih ediyor. Ve bu kalıp işlerken biz karar verdik sanıyoruz. İkincisi varsayılan seçenekler. Defaults. Araştırmacılar Avrupa ülkelerinde ilginç bir örüntü keşfetti. Bazı ülkelerde insanların %90'dan fazlası organ bağışçısı. Diğer ülkelerde bu oran %20'nin altında. Tür farkı mı? Bilinç farkı? Hayır. Tek fark formda bir kutucuk. Birinci gruptaki ülkelerde form şöyle diyor. Bağışçı olmak istemiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Varsayılan seçenek bağışçılık. İkinci gruptaki ülkelerde şöyle. Bağışçı olmak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Varsayılan seçenek bağışçı olmamak. İnsanlar çoğunlukla varsayılan seçeneği olduğu gibi bırakıyor. Aktif bir tercih yapmıyor. Hayatımızdaki kararların büyük çoğunluğu da böyle çalışıyor. Varsayılan neyse onu yapıyoruz. Ve buna karar diyoruz. Sabah rutini, yemek alışkanlıkları, tepki kalıpları, çalışma düzeni çoğu yıllar önce kurulmuş varsayılan ayarlar. Ve biz her gün o ayarları çalıştırıyoruz. Üçüncüsü sosyal baskı, görünmez ağırlık. 1950'lerde Solomon Asch ilginç bir deney yaptı. Katılımcılara bir çizgi gösterdi. Hangi çizgiyle aynı uzunlukta diye sordu. Cevap açıktı. Ama odadaki diğer kişiler, aslında deneyim parçası olan aktörler onlar, yanlış cevap verdi. Katılımcıların %70'inden fazlası en az bir kez gruba katıldı. Yanlış olduğunu bildikleri halde. Sosyal baskı bir karar değil ama karar gibi hissettiriyor. Çevrenin yaptığını yapmak, ortamın beklediğini söylemek, grubu üzmemek için bir şeye evet demek.
Bunların hepsi karar etiketiyle geliyor. Ama karar değil. Sosyal kalıbın otomatik işlemesi aslında. Bu mekanizmaları pratikte çok gördüm. En sık karşılaştığım soru şuydu: neden hep böyle oluyor? Bu soruyu soran insanların büyük çoğunluğu kendine şunu söylüyordu: bir daha yapmayacağım. Bu sefer farklı olacak. Artık değişecek. Ve gerçekten inanıyorlardı buna. Samimi bir karardı. Ama birkaç hafta sonra aynı kalıp tekrarlıyordu. Aynı kaçış, aynı tepki, aynı çıkmaz. Başta bu irade meselesi gibi görünüyor. Ama zaman içinde fark ediyorsun. İrade burada yanlış teşhis. Çünkü bu insanlar karar almıyordu aslında. Sistemin içinde yaşıyordu. Ve sistem görünmediği sürece değişmiyordu. Bir GPS düşünün. Yıllarca aynı güzergahı kullanmış. Artık o güzergah önerilen yol haline gelmiş. Sen farklı git diyorsun. GPS birkaç adım sonra rota yeniden hesaplanıyor diyor ve seni eski yola götürüyor. Kararını değiştirdin ama sistemi değiştirmedin. Mesleki pratikte şunu gördüm: sistemi görmeden alınan kararlar sistemi değiştirmiyor. Sistem görünür hale geldiğinde ise her şey değişiyor. Bunu somutlaştıralım. Bir danışanım vardı. Her stres anında aynı tepkiyi veriyordu. Çekilme, kapanma, iletişimi kesme. Her seferinde bir daha yapmayacağım diyordu. Her seferinde de oluyordu. Bir gün birlikte şunu inceledik: bu tepki tam olarak ne zaman geliyor? Tetikleyici ne? Hemen öncesinde ne oluyor? Kalıp görünür hale gelince şaşırtıcı bir şey fark etti. Tepki belirli bir his geldiğinde değil, belirli bir his geleceği hissedildiğinde başlıyordu. Yani savunma sisteminin tetikleyicisi tehlikenin kendisi değil, tehlikenin öngörüsüydü. Bu bilgi olmadan bir daha yapmayacağım kararı hiçbir şey değiştirmiyor. Bu bilgiyle birlikte müdahale noktası ortaya çıkıyor. Kararlar değişmeden önce sistem görünür hale geliyor. Geçen haftalarda birçok şey konuştuk. Bilgiyle döngü arasındaki ilişkiyi, motivasyonla hareket arasındaki bağlantıyı, hatanın utanç olarak işlenmemesi gerektiğini, eklemenin ayıklamadan daha güçlü olmadığını. Ve bu hafta şunu ekledik: verdiğini sandığın kararların büyük çoğunluğunu otomatik sistemler yönetiyor. Hepsi aynı yöne işaret ediyor. Değişim niyetten değil, sistemin görünür hale getirilmesinden başlıyor. Önümüzdeki hafta psikolojik dayanıklılık meselesine gireceğiz. Ama bugün seninle bırakmak istediğim şey çok somut. Bu akşam ya da yarın küçük bir deney yap. Bir kararın, küçük ya da büyük fark etmez, tam öncesine git ve şu soruyu sor: bu kararı ben mi verdim, yoksa bir kalıp, bir alışkanlık, bir varsayılan ayar mı işledi? Cevap her zaman net olmayacak. Bazen ikisi iç içe geçmiş olacak. Ama soruyu sormak sistemi görünür kılmanın başlangıcı ve görünür olan değiştirilebilir.